Sabunu nasıl köpürtürüz diye bir soru sordum size. Sabunu nasıl köpürtürüz arkadaşlar? Normalde elimize sabunu alırız, suyun altına götürürüz. Hop, ellerimizi ıslatarak sabunu köpürtürüz. Peki normalde elimizi sabunla yıkarken ne kadar yıkamalıyız? 2 dakika. Hayır. 3 de olabilir. 4. 5 fazla mı olur sanki? Yarım saat. 2 dakika o diş fırçalama. Sen onunla karıştırdın onu. Ama yine iyi en azından bir şey. Dişlerimizi 2 dakika sabunlayacağız. Evet arkadaşlar, dişlerimizi 2 dakika sabunlamıyoruz. Dişlerimizi 2 dakika fırçalıyoruz. Ellerimizi de 45 dakika. Ellerimizi de 20 saniye sabunluyoruz arkadaşlar. Böylece elimizdeki o mikroplar, virüsler hepsi ölmüş oluyor. Daha önce biz bir deney yapmıştık. Ne deneyiydi o? Yazar kasap işiyle yapılabilecek en eğlenceli deney. O deneyde de bir üründen bahsetmiştik. BASF'nin kendi ham maddeleriyle üretmiş olduğu bir sabundan bahsetmiştik. Bunun içerisinde bitkisel bazı böyle topurcuklar var. Onlara ben topurcuk diyorum. Bu topurcuklar böyle ellerimizi sabunladığımızda renk değiştiriyorlar. Ve böylece diyorlar ki artık tamam yeter. Sen elini yeterince sabunladın. Yani elimizi ne kadar sabunlamamız gerektiğini öğrenmenin çok güzel bir yolu. İnşallah Türkiye'de de böyle bu üründen daha fazla görürüz. Teşekkürler BASF. Bugün biz desem ki size su kullanmadan ben bu sabunu köpürtürüm, ne dersiniz? Malzemeler: mikrodalga fırın, kalıp sabun. Şöyle yapacağız. Kalıp sabunumu arkadaşlar şöyle ortadan ikiye, önce şöyle yanlardan küçük parçalar haline getireceğim onu. Tabağıma atıyorum ve mikrodalga fırınımın içerisine gönderiyorum. Arkadaşlar bu deneyi evde yapmaya kalkmayın. Yoksa anneniz bilim hayatınızı başlamadan bitirebilir. Arkadaşlar su kullanmadım. Bakın köpürmeye başladı. Sabunum köpürüyor, bakalım. Wow. Wow. Gördüğünüz gibi şu an direkt köpük oldu ya. Bakın fokur 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 diyor. Wow. Kaynıyor. Arkadaşlar peki bu nasıl oldu? Yani ne oldu da su kullanmadan biz bunu köpürtebildik? Size hemen basit bir şey söyleyeceğim. Ne lazım dedik köpürme için? Su. Peki ya ben size sabunun içerisinde zaten su olduğunu söylersem ve bu mikrodalga fırınında bu sabunun içerisindeki suyu kaynattığını ve bu sebeple bu sabun kendiliğinden değil de içindeki su sayesinde köpürdü desem bana ne dersiniz? Evet arkadaşlar. Bu sabunun içerisinde su molekülleri var. Ve ne oldu? Mikrodalga onu kaynattı. Şimdi size mikrodalganın biraz çalışma prensibinden bahsetmek istiyorum. Mikrodalga fırının içerisindeki bu dalgalar magnetron denen bir alet içerisinde oluşturulur. Magnetron elektronları, yani küçük negatif yüklü parçacıkları bir kablodan kopararak onları böyle bir boşluğa, başka bir maddenin olmadığı bir alana iterler. Ve burada mıknatıslar sayesinde bu elektronlar böyle bir girdap oluşturacak şekilde ne olur? Döner durur arkadaşlar. Ve bu girdap sayesinde arkadaşlar ne oluyor? Bu elektronlar besinin pişmesi için gerekli olan radyo dalgalarını üretmeye başlıyorlar. 2.4-2.5 GHz seviyelerinde
radyo dalgaları üretiyorlar. Ve bu dalgalar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar çok güçlü dalgalar değil. Yani öyle radyasyon gibi, lazer ışınları gibi güçlü dalgalar değil. Su molekülünün yapısını incelediğimizde lineer bir yapıda olmadığını görürüz. Su molekülü mikrodalga frekansına maruz kaldığı zaman hidrojen atomları birbirinden uzaklaşır ya da yakınlaşır. Fakat kopmazlar. Yani uzaklaşma, yakınlaşma olur ve sonra eski hallerine geri dönerler. Yani yapıları bozulmaz. Ve bu sayede su moleküllerinden dışarıya bir ısı yayılmasına sebep olurlar. Demek ki arkadaşlar neymiş? İçinde su olmayınca ısınmıyormuş. Gördüğünüz gibi burada da sabunun içerisinde su varmış demek ki. Peki mikrodalga fırın nasıl ortaya çıkmış? Daha önce biz hiç böyle aklımızda yokken bulduğumuz buluşlar diye bir video yapmıştık ama galiba videonun adı tam olarak o değildi. Biz yine de linkini bırakalım. Orada mikrodalgadan bahsetmiştik. 1945 yılında Percy Spencer isimli bir bilim insanı radar dalgalarıyla elektriği bir araya toplamaya çalışırken ne yapıyor? Cebindeki çikolata eriyordu arkadaşlar. Ve bu sayede mikrodalgayı keşfediyordu. Ancak o dönem mikrodalga fırını ürettiğinde belki de bu oda kadar büyük bir fırındı. 340 kilo ağırlığında 1.8 metre uzunluğundaydı. Şimdi ise sadece bu kadar küçük. Demek ki bazı bilim adamları yiyecek şeyler getiriyor cebinde, çikolata, şeker falan. Yani. Bende yok. Hiç şey yapmadık. Yani şey yapmak istedim. Belki sizin de aklınıza gelir gelirken bilim adamı olarak. Ha, çikolata istedin sen ondan. Çocuklara çikolata götüreyim ben. Çocuklara getiririm. Teşekkürler. Mikrodalga fırınların iç yüzeyi metallerle kaplanır arkadaşlar. Bu sayede dalgalar yansıtılarak yayılır. Siz onun mikrodalga fırını sakın böyle ağzı açık vesaire çalıştırmayın. İçerisine çatal bıçak koymayın. Sabunu da ben koydum ama siz bunu evde yapmayın. Evet, sorumuz gelsin. Soru: mikrodalga fırınlar yiyecekleri nasıl ısıtır? A. Su molekülleri yardımıyla. B. Isı vererek. Evet, bugün de müthiş bilgiler elde ettik arkadaşlar. Suyun öneminden biraz bahsettik. Mikrodalganın çalışma prensibini anladık. Bakalım önümüzdeki videoda yeni neler öğreneceğiz. Kanalıma abone olmayı, bizi eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bilimle kalın, hoşça kalın.